Herkese merhaba. Bu bölümde akciğer hastalıkları arasında hem en kritik hem de en sık yanlış anlaşılanlardan birine idiopatik pulmoner fibrozise ya da kısaca İPF'ye odaklanıyoruz. Bu konuyu akademik bir ciddiyetle ve elimizdeki kaynak raporun ışığında adım adım ele alacağız. Her şey aslında bu basit ama hayati soruyla başlıyor. İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan ve çoğu zaman yaşlılığa bağlanan o nefes darlığı. İşte bu, idiopatik pulmoner fibrozis gibi çok daha ciddi bir durumun ilk işareti olabilir. Aslında çözülmesi gereken tıbbi bir gizemin başlangıcıdır. Ve işte meselenin en can alıcı noktası da tam olarak burası. Kaynak raporunda altını çizdiği gibi bu belirtiler çok daha yaygın hastalıklara benzediği için doğru tanı konulması bazen yıllar alabiliyor. Bu gecikme, tedavinin en etkili olabileceği o değerli zamanın kaybedilmesi demek. Peki, tam olarak nedir bu İPF? Gelin konunun temeline inelim ve bu hastalığı adından başlayarak tanımlayalım. Çünkü ismindeki her bir kelime hastalığın doğası hakkında bize çok önemli ipuçları veriyor. Gelin bu tanımı parçalara ayıralım. İdiopatik, yani nedeninin tam olarak bilinmediği. Pulmoner, yani akciğerlerle ilgili olduğu ve fibrozis, yani akciğer dokusunun esnekliğini kaybedip sert bir yara dokusuna dönüşmesi. İşte bu üç kelime hastalığın bütün çerçevesini çiziyor aslında. Şimdi bu hastalığı daha geniş bir haritada konumlandıralım. Gördüğünüz gibi EPF, interstisyal akciğer hastalıkları denen büyük bir ailenin bir üyesi. Daha da önemlisi, kendi alt grubu olan idiopatik interstisyal pneumoniler içinde hem en sık görüleni hem de en ağır seyredeni. Bu sınıflandırma, hastalığın ciddiyetini anlamamız için çok önemli bir bağlam sunuyor. Ve şimdi, belki de İPF'nin en sarsıcı gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Bu rakam, tanı konulduktan sonraki ortalama yaşam beklentisini gösteriyor. Bu sadece bir istatistik değil, erken ve doğru tanının neden bir lüks olmadığını, zamana karşı verilen bu yarışta mutlak bir zorunluluk olduğunu gösteren en somut kanıt. Peki bu zorlu hastalığın tanısı nasıl konuluyor? Şimdi klinisyenlerin şüpheden kesin tanıya giden yolda izledikleri adımları, bu tanı hunisini hep birlikte inceleyeceğiz. Her şey genellikle basit bir dinleme muayenesiyle başlıyor. Doktorun stetoskopla duyduğu, adını cırt cırtlı bir bandı açarken çıkan sesten alan o karakteristik çıtırtı sesi. İşte bu velcro ralleri, akciğerlerdeki sertleşmenin ilk işitsel kanıtı ve ileri tetkikler için alarm zilini çalan ilk bulgudur. Tanı süreci gördüğünüz gibi 3 temel ayaktan oluşuyor. Önce hastanın şikayetleri ve muayene bulgularıyla klinik bir şüphe oluşuyor. Sonra bu şüpheyi doğrulamak için en kritik araç olan yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi devreye giriyor ve son sözü farklı uzmanlık alanlarındaki doktorların bir araya gelip tüm kanıtları masaya yatırdığı konsey söylüyor. Tomografi filmlerinde aranan en net ve en kesin bulgu işte bu. Tipik UIP paterni. Burada gördüğünüz bal peteği görünümü adeta hastalığın radyolojik imzası gibidir. Bu, akciğerin en küçük hava kesiciklerinin artık geri döndürülemez bir şekilde yıkıldığı ve yerini sert bir dokuya bıraktığı anlamına gelir. Fakat filmler her zaman bu kadar net konuşmaz. Bazen fibrozis vardır ama o klasik bal peteği görünümü henüz oluşmamıştır. İşte buna da olası UIP diyoruz. Tam da bu noktada o bahsettiğimiz multidisipliner ekibin tecrübesi ve ortak aklı devreye giriyor. Tüm bulguları birleştirerek bir sonuca varıyorlar. Tanının nasıl konduğunu artık biliyoruz. Peki bir adım geriye gidelim. Hastalığın adı, nedeni bilinmeyen olsa da hangi faktörlerin bu hastalığa zemin hazırladığını biliyor muyuz? Gelin şimdi risk faktörlerine bakalım. Bu liste bize şunu gösteriyor. İPF'nin tek bir suçlusu yok. Bu daha çok genetik bir yatkınlık zemini üzerinde, sigara gibi çevresel faktörlerin ve yaşlanmanın getirdiği hücresel yorgunluğun bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir denklem. Özellikle sigaranın en güçlü ve en önlenebilir risk faktörü olduğunun altını çizmek gerek. Tanı ve risk faktörlerinden sonra şimdi de herkesin en çok merak ettiği konuya, yani tedaviye geliyoruz. Mevcut tedavilerle neyi hedefliyoruz ve bu tedavilerin sınırları neler? İşte bu nokta, beklentileri doğru yönetmek adına çok kritik. Mevcut tedavilerimiz ne yazık ki oluşmuş olan yara dokusunu geri çeviremiyor, yani bir kür sağlamıyor. Amaç, hastalığın akciğer fonksiyonlarını yok etme hızını, yani ilerleyişini yavaşlatarak hastaya değerli zaman kazandırmak ve yaşam kalitesini mümkün olduğunca korumak. İşte bu hedefi gerçekleştirmek için elimizdeki en güçlü iki silah, pirfenidon ve nintedanib.
Gördüğünüz gibi her ikisi de akciğer kapasitesindeki yıllık düşüşü yaklaşık %50 oranında yavaşlatarak benzer bir etkinlik gösteriyor. Ama yan etki profilleri farklı. Bu durum, hekimlere hastanın bireysel durumuna ve toleransına göre en uygun tedaviyi seçme şansı veriyor. Elbette tedavi sadece bu iki ilaçtan ibaret değil. Bu, hastayı bir bütün olarak ele alan kapsamlı bir destek paketi. Nefes darlığı için oksijen desteği, kas gücünü korumak için rehabilitasyon programları ve en önemlisi uygun hastalar için tek kalıcı çözüm seçeneği olan akciğer nakli, bu bütüncül yaklaşımın temel taşları. Ve böylece analizimizin sonuna yaklaşırken başladığımız noktaya, en temel mesaja geri dönüyoruz. Neden bu hastalıkta her şey erken tanıya kilitlenmiş durumda? Bakın, kaynak raporumuzdan aldığımız bu alıntı sahadaki durumu daha net özetleyemezdi. Bu sadece bir tespit değil, bu hem sağlık sistemimiz hem de toplumdaki farkındalık için acil bir eylem çağrısı. İşte o gecikmenin faturası. Geciken her bir yıl sadece istatistiklerde kaybedilen bir zaman değil, daha düşük bir yaşam kalitesi, daha sık hastane yatışları ve en nihayetinde tedavi seçeneklerinden faydalanma şansının azalması demek. Erken tanı, bu olumsuz döngüyü kırmak için elimizdeki en güçlü silah. Bu bölümü mevcut durumumuzu özetleyen ve geleceğe ışık tutan bu kilit soruyla noktalıyoruz. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak çok büyük bir başarı, evet. Ancak asıl hedef, o yara dokusunun oluşumunu en başından engellemek veya oluşanı geri çevirebilmek. Bilim dünyasının bir sonraki büyük adımı da şüphesiz bu olacak. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.